Evet, geçiyoruz diğer bir konumuza, artikülasyon yani aksan işaretleri. Bunları enstrümana geçtiğimizde çok sık karşımıza gelecek ama yine de gözümüzün aşina olabilmesi için ekranlarımıza şu anda sforzando dediğimiz SF yani güçlü atak diye belirttiğimiz ters V diyebiliriz. Yani o işareti gördüğümüzde biraz daha güçlü bir şekilde icra edeceğimizi anlıyor. Forzato ise daha güçlü bir atak olacaktır. O da yatay bir V gibi düşünün. Diğer bir aksan işaretimiz sforzato, o da SFZ diye yazar altında. Bu da en güçlü atağımız olacak anlamına gelir. Yine çalarken işimize yarayacak bir işaretimiz var. Notalarımızın tam üstüne veya notalarımızın yazımı terse, yani örneğimizin ikinci örneğimizde verdiğimiz gibi tam altına ortalayacak şekilde gelen noktaya diyoruz. Bunu uzatma noktasıyla karıştırmayalım çünkü uzatma noktası notanın yanına geliyor. Staccato'nun noktası ise notanın ya üstüne ya da altına gelmiş oluyor. Bu da özetle kesik çalınacak gibi bir şey gelsin aklımıza. Yani şöyle özetleyelim. Üzerine konulu notayı arkasından gelen notadan ayırt etmek için kullanıyoruz. Süre kısaltılarak kesik kesik çalınan bir notamız olmuş oluyor. Staccato işareti dörtlük veya daha küçük değerde notalara uygulanır arkadaşlar. Yani birlik ve ikilik notalara uygulanmaz. Yine diğer bir aksan işaretimiz ekranlarımıza geldi. Paralel yatay bir çizgi. Bu da legato veya tenuto da diyoruz ama genelde legato ismini kullanıyoruz buna. Üzerine konulduğu notanın yumuşak ataklı çalınacağını anlatır. Diğer bir aksan işaretimiz sforzando, pardon bunu gördük zaten. Şuna değineyim. Şu an ekranlarımıza geldi. Yani bir notanın üstünde veya altında diyelim hem staccato hem sforzando olabilir. Yani bu da şu anda yatay ve yani hem güçlü çalınabilir hem kesik çalınabilir. Diğer bir örneğimizde de şu an ekranlarımıza geldi. Legato ve sforzando örneğimiz var. Yani hem yumuşak ataklı çalınabilir hem de daha güçlü bir atakla çalınışı uygulayabiliriz. Diğer bir artikülasyon işaretimiz ise nefes arkadaşlar. Portenin üzerine koyulur. Yani notanın yanına vesaire değil. Notanın tam üzerinde portenin en üstüne koyulur. Bir virgül gibidir bu. Şu an ekranımıza da geldi. Buradaki yapacağımız işlem ise kısa bir süre burada beklenir. Yani ad üzerine bir nefes alma bölümüdür burası. Evet. Diğer bir konumuz çizgiler ve dönüş işaretleri. Çizgiler dediğimiz portenin üzerindeki çizgiler. Dönüş işaretlerine biraz sonra değineceğim için orayı şimdilik bırakıyoruz. Çizgiler üzerine biraz yoğunlaşalım. Öncelikle porte üzerindeki her bir parsele ölçü diyoruz arkadaşlar. Tabi bunun belirli bir kuralı oluyor. Bunu zaman kavramı dediğimiz konuda göreceğiz. Yani şöyle de açıklayabiliriz. Bir müzik parçasının eşit sürelere bölünmesiyle kalıp halinde belirlenmesidir. Eşit derken başta bir usul rakamı oluyor ve bu usul rakamı nereye kadar hükmünü sürdürüyorsa buraya kadar, örneğin 4/4'lük diyelim. Şu an belki 4/4'lük kelimesine yabancı olabiliriz ama hepsi 4/4'lük ölçüler olmuş oluyor. Yani usul dersinde bunu çok fazla irdeleyeceğimiz için şu anda bunun üzerine yoğunlaşmıyorum. Yine ölçü çizgisi dedik. Ölçü çizgisi de ölçüleri birbirinden ayıran dikey çizgiye deriz. Veya bölüm çizgisi diyelim. Bölüm çizgisi de yani porte üzerindeki belirli bir kısmın bittiğini belirtmek için kullandığımız. Bu da ölçü çizgisinin iki tane olanını, double olanını düşünün. Ekranlarda da zaten belirtmişiz bölüm çizgisi diye.
En sonunda da bir kalın bir ince çizgi var şu an ekrandaki resmimizde. Buna da bitiş çizgisi diyoruz. Yani eserin bittiğini bize ifade etmiş oluyor. Evet. Şimdiki konumuz arkadaşlar dönüş işaretleri. Dönüş işaretleri hemen böyle ekranlarımıza da gelsin. Evet, geldi şu anda. Şimdi önce isimlerini söyleyeyim, işaretlerini söyleyeyim. Daha sonra da ne işe yaradığını ekrandaki örnekten teferruatlı bir şekilde anlatalım arkadaşlar. Senyo, önce simgesini söyleyeyim. S ve ortasından yüzde işaretine benzer bir işaret. Buna senyo diyoruz. Dekapo, şarkı örneğimizin en altında DC diye yazan işaretimiz. Röprizi paranteze benzetelim arkadaşlar. Çünkü bir röpriz açma var, bir röpriz kapatma var. Parantez açıyoruz. Yani röprizin işareti nedir? Kalın çizgi, ince çizgi, 2 nokta. Ve parantez kapatıyoruz. Bunu neden örnek verdim parantez örneğini? Eğer ki röprizin noktaları sağ tarafta ise röpriz açmış oluyoruz. Noktalar sol tarafta ise röpriz kapatmış oluyoruz. Röprizimizin işareti de budur. Ölçü tekrarı diyoruz. Ölçü tekrarı da yine yüzde işaretine benzer bir işaretimiz gibi. Dolap diyoruz. Dolap böyle dikdörtgen iki tane ikinci portemizde var. 2 tane dikdörtgen dikdörtgen şekillerimiz var ve birinde 1, diğerinde 2 yazıyor. Bu da dolabın işaretleri. Diğer bir yuvarlak ve ortasından artı gibi geçen işareti de koda diyoruz. Bunlar en sık kullandığımız dönüş işaretlerimiz. Yani birkaç tane daha var ama biz en sık bunları kullandığımız için bilgi kalabalığı olmasın diye sadece bunların üzerinde yoğunlaşacağım. En sık kullandığımız dönüş işaretlerimiz bunlardır. Hemen şunu parantez içerisinde şu ayrıntıyı anlatalım. Dönüş işaretleri adı üzerinde bir yerden bir yere dönmemizi sağlar. Yani bu şu anlama gelmez. Biz buradaki bölümü okuduk hemen atlayacağız anlamına gelmez. Biz burada aslında yazmadan kaçıyoruz, nota yazmadan. Yani oraya yine dönüş işareti olan yer, eğer 2 defa çalınacak vesaire gibi söyleyecekseniz biraz sonra anlatacağım. Burası mutlaka çalınacaktır çünkü şarkı yarım kalır çalınmazsa. Ve yine dönüş işaretlerimizin sembollerini gördük, bir şey unuttuk, özür dilerim. Fine diye yazılıyor. Bu da son anlamında, finish'ten aklınızda kalabilir. Kelimesi var. Şimdi bunların totali şu an ekranımızda görünüyor zaten. Eğer ki böyle bir şarkı kalıbı gelirse önümüze biz bu işaretlerle nasıl dönüş yapacağız ve nasıl bu eseri icra edeceğiz? Eserin başından başlıyoruz. Artık ölçüyü biliyoruz. Ölçü ne demek? 3 tane ölçümüz var ve 2 tane röprizimiz birleşmiş ama biz önce kapanan röprize bakıyoruz. Yani noktaları sol tarafta. 3 ölçüyü okuduk. Tekrar bir daha başa dön diyor. Çünkü röprizin bize verdiği, bize ifade ettiği şekil şu. Açıldığı yerden kapandığı yere dönüş yapılır. Fakat buradaki röprizin kapandığı yer var, açıldığı yer yok. Biz mecburen burada röpriz başa döndürdü bizi. Yani kapandığı yerden açıldığı yere gidemediğimiz için en başa tekrar bir daha döndük ve 3 ölçüyü tekrar bir daha okumuş olduk. Geçiyoruz 4. ölçümüze. Şu anda senyo açılmış ama yukarıda onu işleme sokmuyoruz. Açılmış çünkü kapandığı yerden anlatacağım senyoyu. Diğer 3 ölçü sonrasında yani diyebiliriz ki 6. ölçünün sonunda yine bir röpriz kapanmış. Yani noktaları sol tarafta. Fakat bu defa açılan röprizimiz de var. 2 röpriz birleşmiş dedik ya. Orada açılan röprizimizin de yani noktaları sağ tarafta olan röprizimizin de bize ifade ettiği şu. 2 röpriz arası 2 defa okunacak dedik. Evet. Geçiyoruz. 7. ölçümüzü okuduk. 8. ölçümüzü okuduk. 8. ölçünün sonunda bir tane yüzde işaretine benzer. Neydi bu? Ölçü tekrarı var. Ölçü tekrarı ne yaptırıyor bize? Bir önceki ölçüyü tekrar edeceğiz. Yani 8. ölçümüz bizim bir kez daha okunacak anlamına geliyor. Geçiyoruz 9. ölçümüze, 10. ölçümüze. Tabii 10. derken ölçü tekrarını koyduğu yeri de bilgisayar 11 ölçü olarak kabul etmiş, 11 olarak saymış.
Şu portenin başındaki 11 ve 20 rakamı da portenin başındaki ölçülerin rakamlarıdır. Ölçü 11. ölçü olduğunu söylüyor bize. Şimdi geçtik 10 rakama göre konuşalım. 11. ölçüde yine röpriz açılmış arkadaşlar. Ve 11, 12, 13, 14. ölçüde ise röpriz kapatılmış. Normalde tabi dolapları görmezsek biz ne yapacaktık? 14 ile 11 arasını tekrar okuyacaktık. Fakat dolap olduğu için burada başka bir işlem yapmamız gerekiyor. Buradaki yapılacak işlem şu. Dolap bize neyi ifade ediyor? Dolap diyor ki birinci dolabın sonunda mutlaka zaten röpriz işareti vardır ki örneğimizde de zaten görülüyor. Birinci dolabı ilk okumada çal, dönüş yap röprizden röprize. Fakat ikinci okumanda birinci dolabı atla, ikinci dolabı çal diye bize bunu ifade ediyor. Yani biz ne yaptık? 11 ile 14 arasını çaldık veya okuduk diyelim, icra ettik diyelim. Röpriz yaptık 11. ölçüye. 11'den tekrar bir daha 14'e gelmeyeceğiz. 13'ten direkt 15'e yani birinci dolabı ikinci seferde okumadan ikinci dolaba atlayacağız. Şarkımız devam ediyor. 16. ölçüde senyo kapatılmış. Yani ikinci defa konulduğu yer. Senyonun mantığı da esasında röprizle aynıdır. Nedir? İkinci defa konulduğu yerden ilk konulduğu yere dönüş yaptırır. İlk konulduğu yer neresi? 4. ölçünün başına koyulmuş. Yani biz direkt 4. ölçüye gideceğiz. Tekrar biraz önceki yaptığımız işlemleri bir daha yapacağız. Hatta video uzayacak ama beraber yapalım. 4. ölçüde 4, 5, 6'yı okudum. 2 röpriz arasını bir daha okudum. Geçiyorum. 7, 8, 9 ve 10'u pardon 8'de ölçü tekrarı vardı. Orayı bir kez daha okudum. Geçiyorum 11'e 11 ile 15 arasını okudum. Fakat ikinci dönüşümde 15'i okumadım. Çünkü birinci dolap vardı. 16'yı okudum. İkinci okumamda ikinci dolaba geçtim. Ve senyoyu da yapmış oldum. Ama eser hala bitmedi. Tabi bu kadar dönüşlü bir eser olur mu? Biz bütün dönüş işaretlerini bir örneğe sığdırdığımız için evet bu kadar dönüşlü bir eser örneği çıktı önümüze. Evet devam ettik. Koda var. Ne demiştik? Yuvarlak ve içerisinde artı. Şimdi ilk açıldığı için o kodayı görmüyoruz. Ve röpriz açılmış. Röpriz 4 ölçüyü ifade ediyor. Kapandığı yer 22. ölçü. 22'den diyor tekrar 19'a geri dön diyor. O arayı bir daha oku diyor. Evet. 22, 23, 24. 24'ün altında fan yazıyor ama şu anda dikkat etmiyoruz ona. Biraz sonra dikkat edeceğiz. Ve en sonuna bitiş çizgisine kadar geldik. Eser hala bitmedi. Çünkü dekapo var. Dekapoda diyor ki eseri git en baştan başla. Bu yaptığın işlemlerin aynısını bir daha yap ve ta ki bitiş çizgisine kadar gel diyor. Fakat burada ince bir ayrıntı var. Fine yazan yerde biz eseri bitirmemiz gerekiyor. Şimdi belki karışık bir anlatım olmuş olabilir. Hemen şöyle terimleriyle beraber hızlıca bir bu işlemi toplayalım. Yani anlayamadıysanız da ki anlamadığınızı demek istemiyorum tabii ki ama çünkü bir okumaya bu tür konuların anlaşılması zaten çok da kolay değil arkadaşlar. Videoyu tekrar bir daha izlerseniz anlaşılması daha kolay olacaktır. Başta da belirttiğim gibi bu işaretleri o kadar çok kullanacağız ki mecbur anlamak zorunda kalacağız. Yani bizim buradaki göz aşinalığı olsun diye yaptığımız bir ders. Yani senyoyu gördüğümde bu nedir demek yerine senyo ilk videoda anlatılmıştı oradan gidip bakabilirim anlamında bir çalışma bu. Çünkü o kadar çok fazla karşımıza çıkacağı için biz ne yapacağız? Bu ilk videomuzun sonunda da ben zaten size şunu söyleyeceğim. Mutlaka ve mutlaka notalarımızın yerleri ve nota değerlerimiz kesinlikle öğrenilmeli. Çünkü bu dersten çıkacak en büyük özellik nota değeri ve nota yerleridir. Bunlar mutlaka öğrenilmesi gerekiyor arkadaşlar. Nasıl çalışmanız gerektiğini de hemen dersin sonunda anlatacağım zaten. Senyo dedik. Senyo ikinci defa konulduğu Senyo ikinci defa konulduğu yerden ilk konulduğu yere dönüş yaptırıldı bize. Dekapo dedik. Eserin en sonuna koyulur ve en başına dönülür ve sona kadar getirir bize. Şayet fine işareti yoksa sona kadar gelirsin. Fine işareti varsa fine yazan yerde eseri bitirirsin.
Röprizden bahsettik. Röpriz de aynı senyo gibi ikinci defa konulduğu yerden ilk konulduğu yere dönüş yaptırıyor bize. Fakat bazen de başa dönmüştük. Niye? Açıldığı yer olmadığı için röprizde başa dönmek zorunda kaldık. Diğer bir işaretimiz neydi? Ölçü tekrarı. Bir önceki ölçü zaten tekrar ediliyordu. Onu da anlattık. Dolaplarımız vardı. Neydi? Birinci dolabın sonunda mutlaka röpriz vardır. İlk okumamızda birinci dolap okunur. İkinci okumamızda ise birinci dolap atlanır. İkinci dolap okunur dedik. Daha sonra evet, kodayı anlatmadık, özür dilerim. Koda ilk okumada koda okunuyor ki okuduk. İkinci okumada yani dekapo yaptığımız zaman en başa gittik ya. Bu sefer bize diyor ki ikinci okumada diyor iki koda arası hiç okunmaz. Direkt atlanır diyor ve koda da bu işe yaramış oluyor. Evet arkadaşlar, uzun bir ders oldu fakat çok kısa bir konuda anlatacağım ve gerekirse dersi de ikiye de bölebiliriz. Belki sıkıcı olmasın diye. Ama bu konuyu da anlattıktan sonra dersi tamamen bitireceğim ve inşallah ikinci dersimizde de zaman kavramına, yani çünkü niye ikinci dersimize bırakıyoruz? Konu uzun olmasın diye değil aslında. Bizim bu süreç içerisinde nota değerlerini ve nota yerlerini mutlaka öğrenmemiz gerekiyor ki biz zaman kavramı konusunu, yani usulleri daha iyi anlayabilirim, daha iyi idrak edebilelim diye ikinci dersimize ayıracağız usullere. Ve dersimizi bitirmeden değiştirme işaretlerine, yani arızalı sesler diyoruz, duymuş olabilirsiniz bazılarınız, veya alterasyon işaretleri diyoruz. Bunlara değinelim ve dersimizi noktalayalım.